Arkadaşlar, yaprak çalışmamı şöyle çevirirsem daha rahat görünecek. Bakın 1, 2, 3, 4 ajur olana kadar çalıştım. Bakın. Şimdi kolu bütün olarak öreceğim. O yüzden kolu daha ellemeyeceğiz. Beden birleştirmesi yapacağız arkadaşlar. Beden birleştirmesini yapıp bitirdikten sonra kolu örmeye tekrar başlayacağız. Bütün bir kol çalışması yapacağız ve 5. ajur sıramızı da o zaman örmüş olacağız. Şimdi ilmek sayılarımı hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ilmek ön bedenimde var. Şu 2 ilmek roba ayrımım hariç. Şimdi saya saya gidelim arkadaşlar. Ne dedik? Sadece ön ve arka bedeni birleştirerek öreceğiz. Sonra kollarımızı öreceğiz. Artık artırmalarım da bitti. Daha artırma da yapar mıyım? Daha artırma da yapmam. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ilmekten oluşan bakın ön bedenimi şişime aldım. Şimdi kolları ayıracağız ve kolları bir ipe alacağız. Hemen alayım. Evet, dikiş iğnem, örgü dikiş iğneme şimdi kol ilmeklerimi alacağım. Önce ilmekleri sayalım. Bu arada arkadaşlar 5, 10, 15, 4 daha tam 19 artırma yaptık. Onu da söyleyeyim unutmadan. Şimdi bakın roba ayrım ilmeklerinin 2 ilmeğini de koluma alıyorum. Sonra kolumda kaç ilmek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ilmek kolumda var. 2 ilmek roba ayrımının ilmeğini ilave ettim. 50, 51. Şimdi buradaki roba ayrımının 2 ilmeğini de ilave edince 53 ilmek kolumda olmuş oldu. Şimdi bunu şöyle bir bağlayayım. Evet, 53 ilmeğimi kolum için ayırdım. Şimdi arkadaşlar bakın kol altımızı birleştireceğiz.
Ön bedenimizi ördük. Kol altımıza geldik. Şimdi kol altında da rahat bir kol altı olabilmesi için ve aynı zamanda bu kolumuzun altında bir yaprak çalışması daha artırma yaptırabilmemiz için artırma yapmamız lazım. Klasik bildiğiniz gibi ilmek artırabilirsiniz. Ben şöyle artırıyorum. Bakın ilk ilmeğin içerisine batıyorum, örüyorum ve şişe alıyorum 1. Artırdığım ilmeği örüyorum, şişe alıyorum 2, 3, 4 ve bir tane daha artırdım. 5 ilmek kol altında artırdım. Şimdi geri dönüyorum. Geliyorum. Bakın kol altında roba ayrımının ilmekleri kolda, sonraki ilmekler, ama bunu da sayayım size, söyleyeyim, öyle birleştirelim. Arka bedende kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Hemen kontrol edelim. 19, 19, 19, 38, 38 artı 18'de bizim ilmeğimiz vardı. 56 ilmek. Evet, 56 ilmek arka bedende var. Şimdi 5 ilmek artırdıktan sonra arkadaşlar 56 ilmeğimizi de arka bedenimiz için örüyoruz. Evet, bu arka beden ilmeklerini örelim. Diğer kola gelelim. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Şimdi bakın, yine ön bedendeki roba ayrım ilmeğinden diğer roba ayrım ilmeklerine kadar ilmeklerimin tamamını iğne ile ipime alacağım. Tekrar sayalım. Bakın, roba ayrım ilmeği dahil olacak şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ilmek saydım. Burada niye 53 saydım arkadaşlar ya? Bir yerde yanlış saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53. O doğru. Bunun da 53 olması lazım. Bir daha sayalım. Acaba yanlış mı saydım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53 ilmek. Evet, ben yanlış saymışım. Şimdi var olan 53 ilmeği de yine iğnemle beraber şöyle ipime geçireyim. Evet arkadaşlar, geçirip geliyorum ben ilmeklerimi. Evet, 53 ilmeğimi iğneme geçirdim. Ön bedende yine sadece ön beden ilmeklerim kaldı. Şunu da şöyle bağlayalım. Evet. Son olarak ön ilmeklerimi sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Burada da 31'di diye düşünüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Evet, her iki tarafta da arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Her iki tarafta da 31 ilmeğim var ön bedende. Şimdi arka bedendeki ilmeklerimi ördüm. Ne yapıyorduk? Bir kol altı için 5 ilmek artış yapacağız. Örgümü çevirdim. Geldim şu son ilmeğimin içerisine battım. Bir ilmek ördüm. Yeni bir ilmek çıkarmış oldum. Bunu şişime aldım. Bu bir. Çıkardığım ilmeği ördüm. Yeni bir ilmek çıkardım. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek artırmış oldum kol altından. Ardından var olan ilmeklerimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi toplam ilmek sayısı da söyleyeceğim. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Toplam ilmeklerimi de sayayım söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 31 ilmek önlerde, 31 31 62 ilmek ön bedenlerde, 56 ilmek arka bedende, toplamda 118 ilmek yaptı. 5'er ilmekte, 5 burada 5 burada, yani 10 ilmekte kol altlarında. Dolayısıyla bizim 118 128 ilmeğimiz var şu anda şişimizde ve bundan sonra 128 ilmekle beraber örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Artık artışlarımız bitti ama yine ilk ilmeklerimizi örerek örgümüze başlayacağız. Şimdi 128 ilmeğimizle beraber örgümüzü örelim. Beden kısmı, kol altı kısmından aşağıya eteğe kadar bu şekilde aynı sayılarla öreceğiz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Önlerde düz, arkalarda ters olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Sonra alt lastiği ile beraber hırkamızın beden kısmını tamamlamış olacağız. Ondan sonra da kolları örmeye başlayacağız. Evet, şimdi etek kısmına kadar örelim. Etek lastiğinde yine birlikte örmeye devam edelim. Arkadaşlar, kol altından sonra örmeye devam ettim. Şimdi sıra ve santim ölçüsü vereyim size. Tam 15 santim uzunluğunda bir örgü ördüm kol altından itibaren. Yakadan şöyle arka enseden aşağıya da ölçtüğümde tam 30 santim örgü örmüş oldum. Hatta şu roba ölçüsünü verdim mi hatırlamıyorum. Hazır mezure elimdeyken roba ölçüsünü de vereyim. Tam 16 santim uzunluğunda da, hatta 16,5 santim uzunluğunda robamız var. Şu arka bedende robadan robaya olan genişliğimde tam 12 santim. Şimdi hemen sayalım kaç sıra ördük kol altından sonra, birleştirmeden sonra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Tam 42 sıra ördüm. Bu benim için yeterli. Eğer siz biraz daha boyu uzatmak istiyorsanız şöyle 1-2 santim daha örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lastik çalışması yapacağız. Etek lastiğimiz. Ben tekli lastik çalışması yapacağım. İstediğiniz lastik uygulamasını yapabilirsiniz. Tekli lastik, çiftli lastik, cilveli lastik gibi bir sürü lastik çalışması var. Hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi ben tekli lastik çalışacağım, fakat ilk 2 ve son 2 ilmeğim
düz örgü olması lazım ki ilk ilmekten şu öndeki ilik düğme kısmına ilmek çıkaracağım. O yüzden birinci düzüm kaybolacak. İkinci ilmeğimin düz olması lazım ki düzgün olsun. O yüzden ne yapıyorum? Birinci ilmeği düz ördükten sonra ikinci ilmeğimi de düz örgü ördüm. Yani ilk iki ilmeğim düz, ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonundaki iki ilmeğim yine düz örgüyle bitecek. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bir ters bir düz örgülerle ilerliyorum. Ne dedik? Son iki ilmeğimiz düz örgü olması lazım. Şimdi bakın 4 tane ilmeğim kaldı. En son düz örgü ördüm. Bir ters, iki düzle bitmem lazım. Bir ilmeğim fazla. O yüzden şöyle yapıyorum. Bakın sıradaki iki ilmeği şöyle yönlerini düzeltip iki ilmeği birlikte bir düzden sonra iki ilmeği birlikte ters ördüğümde sıra sonunda iki ilmeğim kalıyor. Bu iki ilmeği de düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ne yapmış olduk? İki düzle başladık. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz geldik. Ve iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttik ve yine sıra sonundaki iki ilmeğimizi düz örgüyle tamamladık. Şimdi örgümüzün arka tarafında ilk iki ilmeğimiz artık arkada ters oluyor. İki tersle başlayıp sonra bir düz bir ters örgülerle sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonundaki iki ilmeğimiz arka taraf olduğu için ters örgü olacak. Bu şekilde istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar lastiğimizi öreceğiz. Örerken şuna dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Lastik örgünün biraz böyle derli toplu olabilmesi için burayı biraz sıkı örmeye çalışın. İsterseniz yarım numara küçük şişle lastiğinizi örebilirsiniz. Ben öyle yapmadım ama örerken şöyle biraz sıkı örmeye çalışıyorum arkadaşlar. Normal örgümden bir tık daha sıkı olarak örmeye çalışıyorum. Siz de öyle yapın. Ama ben bunu beceremem. Yarım numara küçük şişim var. Onunla örerim diyorsanız da tabii ki örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi istediğimiz lastik uzunluğuna gelene kadar lastiklerimizi örelim. Sonra örerek kesme tekniğiyle kesip bitirelim. Arkadaşlar, lastik çalışmamı 2, 4, 6, 8 sıra olacak şekilde çalıştım. Bu benim için yeterli bir lastik. Siz isterseniz daha uzun da örebilirsiniz. Şimdi örerek kesme tekniğiyle lastiğimi keseceğim ve bitireceğim. Bakın, ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından ikinci ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters. O yüzden ipi kendime aldım. Ve sıradaki ilmeği ters ördüm. Ardından arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeği düz ördüm, kestim. Sonraki ters örüp kestim. Yani düzleri düz örüp kesiyoruz arkadaşlar. Tersleri de ters örüp kesiyoruz. Evet, bu şekilde ilmeklerimin tamamını örerek kesiyorum. Evet, hepsini bu şekilde keselim. Evet arkadaşlar, düzleri düz, tersleri ters örerek ve keserek son iki ilmeğim kalana kadar geldim. Son iki ilmeğim düz, o yüzden her ikisini de önce düz örgü olarak örüp sonra arkadaki ipi üzerinden geçirerek kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm ve biraz uzun bırakarak
ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi bir bakalım hırkamıza. Evet. Gayet güzel. En boy ölçümüz çok güzel oldu. Şimdi şu lastikten sonra da ölçü vereyim size. Bakalım kaç santime ulaştık. Şöyle ruba başlangıcından etek ucuna kadar ölçtüğümde tam 35 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Gayet güzel oldu. Lastik ölçümde 3,5 santim arkadaşlar, bakın. Şöyle 3,5 santim. Evet, şimdi neyimiz kaldı? Kollarımızı öreceğiz. Ve yaka kısmıyla şu ilik düğmeyi zaten böyle dönerek tek seferde yine misinalı şişimize takacağız ve öreceğiz. Sırayla örmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi kolumuzu örelim. Ne dedik? Misinalı şişle dönerek öreceğiz dedik. İpimize ilmeklerimizi bağlamıştık. Şimdi bu bağladığımız ilmekleri tekrar şişimize alıyoruz. Toplamda 53 ilmeğimiz vardı. 53 ilmeğimi şişime alıp geliyor. Arkadaşlar şöyle tam yarısı olacak şekilde omuz kısmında bakın misinamı boşa çıkardım. Geri kalan ilmekleri yine şişime alıyorum. Yani ikiye bölmüş oluyorum. Rahat örebilmem için. Daha önce kol çalışması anlatımı yapmıştım. Eğer izleyip öğren arkadaşlar varsa tecrübelidirler. Ama ben yine de ilk kez örecek olanlar varsa, yani kol çalışmasında her iki taraftan misina uzunluğu bırakılır. O yüzden mümkün olduğu kadar uzun misinalı şiş kullanırsanız rahat edersiniz. Şimdi diğer kalan ilmekleri de bakın ipten şişe alıyorum. Çok kolay öreceğiz arkadaşlar. Döne döne öreceğiz. Dikkat etmemiz gereken en önemli şey, tur başlangıcımızı şaşırmayacağız. Devamlı işaretleyici kullanacağız. Eğer tur başlangıcınızı şaşırmazsanız çok kolayca örüp bitireceksiniz. Evet, şurada son birkaç ilmeğim var. Örnek hep peş peşe birbirini takip ediyor ya. O yüzden hani tur başlangıcını karıştırma ihtimaliniz yüksek. Ya benim gibi bir işaretleyici kullanın, ya işaretleyiciniz yoksa renkli bir iple beraber bir küçücük ilmek kadar halka yapın arkadaşlar, bağlayarak. Onu işaretleyici olarak kullanın ama mutlaka bir şey kullanın yani. Evet. Şurada son ilmeklerim var. Bunları da alayım. Evet, bakın son ilmeğim de dahil bütün ilmeklerimi şişime aldım. Şimdi hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 ilmeğimiz şişimizde var. Şimdi ben kolun birini ördüm. Bakın ne kadar güzel böyle dökümlü bir kol oldu. Şu alt kısım, bakın buraya bir yaprak daha ilave ettim. Şimdi ön anlatım yapayım. Mantığını anlayın, ondan sonra devam edeceğiz. Bakın
kol altına şurada ilmek artışı yaptık ya, hemen şurada bakın. Buradan ilmekler alarak bir yaprak daha ilave edeceğiz. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın, şu yarıya kadar olan kısmı, tam yarım olması önemli değil. Önemli olan yarısı kadar bir ilmek sayısının olması. Yani o da rahat çalışabilmemiz için. Şimdi geliyorum. Bakın, ipimi buradan bağlıyorum. Ne yapmıştık burada? 1, 2, 3, 4 ajur yapmış ve bırakmıştık. Yani 5. ajurumuzu çalışacağız. Eğer 20 kez artış yapmışsanız arkadaşlar, bu 5 ajur tamamlanmış. Yeni yaprak çalışmasına başlıyor olmanız gerekiyor. Hiç fark etmiyor. Nerede bıraktığınızın önemi yok. Ben daha geniş olsun istemedim diye 19 artışta bıraktım. 19 artışta bu işte son yaprak çalışmamın 4. ajurlu çalışmasına kadar çalışmış oldum. Şimdi geliyorum, bakın ipimi buradan ilk ilmeğime bağladım. Ardından hemen şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4. Kesim yapmış olduğum ilmek burası. İlk ilmekten sonra bir ilmek daha düz örüyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sonra 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüğümde bakın yaprak bitimim burada. Diğer yaprak bitimim de burada. 1, 2, 3 ilmekli yerdeyiz. Ne yapıyorduk? Bunların üçünü birlikte örüyorduk ama önce ikisinin yönünü değiştiriyorduk. Ortadaki ilmeği üste alıyoruz. Sonra üçünü birlikte örüyorduk. Bakın, bitti. Gördünüz mü? Devam ediyoruz. Yine sayılar aynı. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde bakın ana ilmek burada. Bir dola. Ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1, 2, 3, 4 düz ilmek ör. Yine aynı şey. Bakın şimdi özellikle görmenizi istediğim şey şu. Bakın şimdi bu misinalı şişi, misina kısmını hem omuz hizasından hem şu kol altından bu şekilde bırakmamız lazım. Şimdi 3 ilmek öreceğim normalde. Ama bir ilmeğin bakın misinanın öbür ucunda ya. Onu şöyle yapıyoruz hemen. 3 ilmeği birlikte öreceğim için misinamın fazlasını önce ayarlıyorum. Örnek çalışırken de aynı şeyi yapacağız. Diyelim ki yaprak çalışıyoruz. 2 ilmeği birlikte öreceğiz ya da bir dolama yapacağız. Aynı şekilde çalışın, fakat şu alttaki buradaki tur başlangıcını şaşırmayın. Az önce izah etmek istediğim şey buydu. Şimdi sıradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Önce 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Ardından 3 ilmeği birlikte ördüm. Bakın. Şimdi geliyorum. Buranın fazlasını alıyorum. Ardından devam ediyorum. Bu ilk birkaç sırayı hiç durdurmadan, atlamadan anlatacağım. Bakın, sıkı sıkı şurada boşluk kalmayacak şekilde 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, bir ör, bir dola, 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde yine yaprak bitimi üçlü çalışma. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişimi aldım. Sonra üçünü birlikte örerek tek bir ilmeğe indirdim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör.
Tekrar bir dola. 1, 2, 3, 4 ilmek ör. 4 ilmeği ördüm. Ne yapıyoruz? Burada 3 ilmek yok. Çünkü başlangıç ve bitiş yerimiz ya. Burada sıradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirerek birlikte ördüm. Ardından 1, 2 ilmek örmüş oldum. Şimdiye kadar 53 ilmeğim vardı. 53 ilmekle beraber çalışmamı yaptım. Şimdi kol altından arkadaşlar 7 ilmek çıkaracağız ve ilmek sayımız 60 olacak. Bize lazım olan ilmek sayısı bu. Hemen çıkartalım. Bakın zaten çok belirgin ilmek yerlerimiz. Bakın hemen geliyorum. Şurada kesim artış yaptığımız yerin üstünde bakın. Hemen roba ayrımının altındaki ilmeğe battım. Şöyle ördüm 1. Geldim yanındakine battım. 2. Sonra bakın bunlara batıyorum. Artış yaptığım ilmeklere 3. Yanındaki 4. Yanındaki 5. Yanındaki 6 ve hemen roba ayrımının altındaki şu ilmeğe de battığımda ne oldu? 7 ilmek buradan çıkarmış oldum. 53 ilmeğim vardı. 7 ilmek daha ilave ettim ve benim artık 60 ilmeğim var. Şimdi normalde geri dönerken ördüğümüzde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir düz sırada örnek çalışmamızı örüyorduk. Arka sırada var olan ilmekleri hepsini ters örüyorduk. Şimdi misina ile dönerek öreceğiz ya. O yüzden bunu böyle yapamayacağız. Ne yapacağız? Bir sıra ters yerine örneğimizi kurduktan sonra bir tur boyunca var olan ilmeklerin tamamını düz örgü öreceğiz. Şimdi hemen ne yapalım? 2, 4 daha 8. Şöyle 7 ilmek çıkardık ya. Ya bir tarafa 3'ü böleceğiz ya diğer tarafa, fark etmez. Onun hiçbir önemi yok. Hemen şuraya bir işaretleyici takalım. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane bu tarafta. 3 ilmek de diğer tarafta bırakacak şekilde bir kere işaretleyicimi taktım. Burası benim tur başlangıcım, tur sonum. Bir ilmek bu taraf ya da bir ilmek bu taraf olmasının hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi şu örgü örecek olduğum, ilmeklerini örecek olduğum tarafı şişimin ucuna doğru taşıyorum. Örecek olduğum şişi de böyle misinasını boşa alıyorum. Ne dedik? Bir sıra modeli çalıştıktan sonra bir sıra var olan ilmeklerin tamamını düz örgü öreceğiz dedik. Şimdi düz örgü sıramızdayız. Bakın. Başladım. Var olan ilmeklerin tamamını düz örgü örüyorum. Farz edin ki geriye döndük ve ters örgü örüyoruz. Aynı şey yani. Bakın. O kadar rahat örülüyor ki. Ben elbiseyi örerken bunu dikişli anlattım arkadaşlar. Bilmiyorum, elbiseyi ördünüz mü? Büyük ilgi görmüştü. Çok istenmişti, anlattım. Şimdi ardından da hırkayı anlatınca bunun da kol altını özellikle dikişsiz örmek çok istedim. Çünkü elbiseyi bir daha şayet örersem mutlaka dikişsiz örerim demiştim. Bir daha elbise örmeyeceğime göre bunu hırkada yapmak istedim. Şimdi bakın, ayırmış olduğum şu omuz kısmına kadar kısmı ördüm. Yine örecek olduğum ilmekleri şöyle sol şişimde bakın böyle yerleştirdim. Sağ şişimi de boşa çıkardım rahat kullanabilmek adına.
Şu ipi de bakın sıkıyorum ki bol kalmasın. Eğer bunu bol bırakırsanız ilmeğiniz bol olur ve güzel görünmez. Ördüm. Bakın ipi sıktım. Ve devam ediyorum. Şimdi diğer tarafın yine var olan ilmeklerini düz örgü olarak örüyorum. Hangi tarafta artırdım, örneği kurdum, hangi tarafta düz öreceğim diye tereddüt ederseniz arkadaşlar, bakın şimdi yaprak çalışmamın olduğu yere geleyim. Bakın dolama yaptığımız ilmek. Demek ki biz bir önceki sırada kurulum yapmışız. Böyle dolama gördüğünüzde anlayın ki bu tur bizim dümdüz örüp bitirecek olduğumuz tur. Çünkü karıştırabilirsiniz, gayet normal. Bunu anlamanın en kolay yolu o yapraktaki artışlara bakmak. Evet, şimdi geldim tur başına. Şimdi yeniden kurulum yapacağız. Ne dedik? İlmeklerimizi artırdık. Bu arada bakın misinamı da tam bu işaretleyicimi koyduğum yere kadar çıkarttım. Şimdi yeni kurulum yapacağız. Öreceğiz. Şimdi bakın en son kesim yapmış olduğum ilmek burada. Yani bizim ana ilmeğimiz bu arkadaşlar. Şurada. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada. Bizim yeni ana ilmeğimiz bu. Yine işaretleyerek yol alalım. Aklınız karışmasın. Bu ilk turda sadece bunu yapacağım. Şu. Bu ilmek. Bir, iki, üç, dört. Evet, şu ilmek. Bunu şuradan sayın. Bu şu benim ana ilmeğim. Ana ilmekten önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek olmuş oluyor. Bakın 6. ilmek şuradan saydığımda benim ana ilmeğim. Zaten yaprağa baktığınızda kesim ilmeğimiz. Şimdi yeni tura başlayacağız. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu bizim ilk ana ilmeğimiz ya. Bunun sağından ve solundan 2 ilmeği keserek örgümüze başlayacağız. Dolayısıyla bakın. Oraya kadar 1, 2, 3, 4 ilmeğim var. İşaretleyicimi taktığım yer orası. Hemen şimdi şöyle örecek olduğum ilmekleri sol şişimde uca takıyorum. Şurası hemen benim tur başlangıç için işaretleyicim. Ve örmeye başlıyoruz. Bakın. Ne dedik? 4 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ilmek tur başlangıcında ört. Bakın ana ilmek burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ört. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın popcorn ilmeğim burada. Sağlamasını böyle de yapabilirsiniz. Yaprak çalışmasını kurduktan sonra 1, 2, 3 ilmek ördünüz. 4. ilmeğimiz popcorn ilmeği. Böyle de kontrol edebilirsiniz. Şimdi popcornumuzu çalışalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Ben çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi devam edelim. Bakın. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sıradaki ana ilmeğim bu. Bir önceki popcorn ilmeğim. Ne yapıyoruz? Öncesindeki 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, ana ilmeği ör, tekrar dola ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirerek birlikte ör.
Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüğümde bakın popcorn ilmeğim. Yine çalışıp geliyorum. Bu sıranın kurulumunu beraber yapacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet, yine popcorn ilmeğimi çalıştım ve devam ediyorum. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bakın sıradaki ana ilmeğim bu. Bakın neredeyim? Şimdi burayı da göstereceğim size nasıl burayı ördüğümü. Tam bitim yerim ya. Ana ilmeğim bu. Önündeki 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru ördüm ve kestim. Bir doladım. Ana ilmeğimi ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Örecek olduğum ilmekleri şişimin uç kısmına kaydırıyorum. Ne yaptım? 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Şimdi tekrar bir dolama yapacağım. Bakın bir dolama yaptım. Ve sonra sıradaki 2 ilmeği hiç fark etmiyor. Görüyor musunuz? Sadece ipinizi biraz sıkı tutun ki çok bol kalmasın. Birlikte ört. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüğümde popcorn çalışmam var. Çalışıp geliyorum. Evet, yine popcorn ilmeğimi çalıştım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın yeni ana ilmeğim burada. Öncesindeki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra bir dola ana ilmeği ör. Tekrar bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte ör. 1, 2, 3 ilmek ördüğümde yine popcorn ilmeğim. Çalışıp geleyim. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve şişimi aldım. Devam edelim arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sıradaki şu ilmeğim, bakın yeni ana ilmeğim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Buradaki yapraklar bitti. Şimdi burada kurulum yapacağız. Hiç değişen bir şey yok. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 ilmek ördüğümüzde şu 4. ilmeğimiz popcorn ilmeğiydi ya. Bu artık popcorn ilmeği değil. Bu sonra popcorn ilmeği olacak. Şayet buraya popcorn yaparsak arkadaşlar tam kol altına denk gelecek. Dolayısıyla bu sefer yapmayacağız. Geldim. Bak. Şuradan da ayıralım. Tur başlangıcının olduğu yere geldik şimdi. Bakın. Evet. 3 ilmek ördük. Ne dedik? Sıradaki ilmek popcorn ilmeği. Burada popcorn yapmıyoruz. Popcorn yerine düz ördüm. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüğümde bakın ne oldu arkadaşlar? Yeni kurmuş olduğum yaprak çalışmanın hemen oraya geldim. Yani 2 ilmeği birlikte örüyorduk ya, bakın 2 ilmeği birlikte ördüğümüz yer. Turumuz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Geri dönemiyoruz. O yüzden bir tur boyunca bakın var olan ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Bu kadar kolay. Bir kez daha şu yukarıya kadar göstereyim.
Evet, ilmeklerimi misinamın fazlalığının olduğu yere kadar ördüm. Şimdi fazlasını alıyorum. İlmeklerimi sol şişimde tam şiş ucuma kadar bakın taşıyorum. Ve devam ediyorum. Bakın dolama yaptığım ilmek burada. Hiç önemli değil nerede olduğu. Devam ediyorum. Çok kolay arkadaşlar. Çok kolay. Evet. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Turumu tamamlıyorum. Yaprağımızın birinci ajurlu çalışmasını yaptık. Bitirdik. Şimdi ikiye başlayacağız. Bakın ne kadar rahat örüyorum. Görüyor musunuz? Bahsettiğim şeylere dikkat ettikten sonra emin olun çok keyifli öreceksiniz. Bakın tur bitti. Dikkat etmem gereken tur başlangıcımı kaybetmemek. Evet. Şimdi yeni tura başlıyoruz. Hemen ayracımı şişimi aldım ve örüyorum. Bakın. Tur başlangıcından itibaren 1 2 3 ilmek örüyorum. Bakın sıradaki 2 ilmek şurası. Bakın kesim yapmış olduğum ilmek ve önündeki ilmek. Soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmeğim burada. Ana ilmeği gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola, bir ilmek ördüğümde kesim ilmeğim burada. 2 ilmeği birlikte kestim. Sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. İkinci yaprak çalışmam. Bakın kesim yaptığım ilmek burada. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra bir düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir ilmek ördüm. Yine kesim yerimdeyim. 2 ilmeği birlikte sağdan sola doğru kestim. Ardından 5 ilmek düz. Tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 ilmek düz. Ardından bakın kesim ilmeğim burada. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Misinamın fazlasını aldım. Ne yapıyorum? Ana ilmekten sonra şişime ipimi bakın şöyle şişimin üzerine tutuyorum. Yani bir dolamış oluyorum. Bir ilmek ör. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Ardından yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın yine kesim yapmış olduğum ilmek burada. Soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Ardından bir düz ilmek ördüm. Ana ilmeğim burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Bir dola, bir ilmek ör. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir, birlikte ör. Devam. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Bakın sıradaki 2 ilmek soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra bir düz ilmek ördüm. Bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör. Tekrar bir dola, bir ilmek ör. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. 1, 2 ilmek ördüm ve turumu tamamlamış oldum. Kurulumu yaptık. Şimdi ne yapıyoruz?
Bir tur boyunca sadece var olan ilmekleri düz örgü olarak örüyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Buradaki bakın kesmeler gelecek. Aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle olduğu gibi birleşecek. Ve bir sonraki yaprak çalışmamın ana ilmeği tam buradaki ilmek olacak. Başlangıç kısmımız. Şimdi tura başladık. Bir tur boyunca düz örgülerle beraber sıramı örüp tamamlıyorum. Tamamlayalım. Sonra bir sonraki turun başlangıcını artık göstereyim size. Biraz hızlı ilerleyelim. Çok vakit kaybımız olmasın. Evet arkadaşlar, bakın bir tur boyunca sadece düz örgü olarak turumu tamamladım. Şimdi tekrar kurulum yapacağız. Hemen ilk kurulumu göstereceğim. Sonra artık hep aynı şeylerin tekrarı, yapraklarımızı örerek devam edeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. İlmek sayımız hiç değişmeyecek. Yapraklarımızı öreceğiz. Şimdi bakın tur başlangıcındayım. 2 ilmek ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Sonra 2 düz ilmek ördüğümde bakın ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 2 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Ardından 2 3 düz ilmek ör. Sonra ikinci yaprak çalışması, 2 ilmeği birlikte ör. 2 ördükten sonra ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 2 ilmek ördükten sonra bakın yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Arkadaşlar kurulumu yapalım, bitsin. Sonra bir sıra düz örgümüzü örelim. Sonra yeni kurulumu yine göstereyim size. Evet, kurulumu bitirdim. Sonra bir tur boyunca var olan ilmeklerimin tamamını düz örgülerle yine bir tur boyunca ördüm. Şimdi yeni kuruluma geçelim yine birlikte. Bakın. Şimdi yeni tura başlıyoruz. Bir düz ilmek örüyorum. Sonra bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 2 3 düz ilmek ördüm. Ana ilmek burada. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 2 3 ilmek ördüm. Bakın yaprağım bitiyor. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Sonra bir düz ilmek ör. Ardından yeni yaprak çalışmam başlıyor. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ör. 2 3 düz ilmekten sonra ana ilmeği gördüm. Bir dola, bir ör, bir dola, 2 3 düz ilmekten sonra yaprak çalışmam bitiyor. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Bakın yine aynı şey, dikkat edin. Bir ilmek ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte örmem lazım ya. Bir ilmek burada, bir ilmek burada. Hiçbir şey fark etmiyor. Çektim. Bu kol altında tur başlangıcında olsaydı tur başlangıcımın yerini kaybetmemem lazımdı. Bu omuzda önemli değil. Onu sadece hani rahat örebilmek için çalışıyoruz. Bakın şimdi. Bu 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru örtüm. Dikkat etmemiz gereken şu misina arasındaki, bakın şöyle bol kalmasın. Bunu şöyle sıkarak normal ilmek haline getirin. Bol kalırsa kötü olur. Dikkat etmemiz gereken 3 tane şey var arkadaşlar. Evet.
1 2 3 ilmek ördükten sonra bir dola, ana ilmeği ör, tekrar bir dola, 1 2 3 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Tekrar bir düz ilmek ördüm. Sıradaki yaprak çalışmam, 2 ilmeği birlikte ör, 1 2 3 ilmek ördüm, bir doladım, ana ilmeği ördüm, bir doladım, 1 2 3 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar bir ilmek ördüm, sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm, 1 2 3 ilmek ördüm, ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 3 ilmeği ördükten sonra bakın tur sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin yönlerini değiştir ve 2 ilmeği birlikte ör. Bu kadar kolay. Şimdi yeniden tura başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Kurulum bitti. Bir tur boyunca var olan ilmeklerimizin tamamını düz örgü olarak örüyoruz. Bakın ipi sıkıyorum. Özellikle defa kez gösteriyorum ki bu hatayı sakın yapmayın arkadaşlar. Bol kalmaması lazım ipimizin. O yüzden dikkat edin. Şimdi turumuzu tamamlayalım. Yeni turda tam şu kol altında 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Onu da göstermek istiyorum size, karıştırmayın diye. Turu tamamlayalım. Sonra yeni kurulumla devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın önce turu bir tamamlayalım. Düz örgülerle bir tur boyunca örgümü ördüm. Şöyle bir görelim. Bakın. Bakın. Şimdi şöyle bir baktığımızda kol altındayız. Yeni tura başlayacağız. Ve bakın 3 ilmeği birlikte öreceğimiz kısma geldik. Şurası yaprağımın son ilmeği. Bu yaprağımın ilk ilmeği. Arada bir ilmek daha var. Şimdi turumuz bitti. Bu durumda ne yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Bu sefer bu kez arkadaşlar şu son ilmeğim var ya, bunu örmeyeceğim. Bakın. Turu tamamlamadım. Son ilmeğim kaldı. Tur normalde burada bitiyor. Bu son ilmeği de bakın şişime aldım. Tur başı gibi düşünün. Şimdi böyle başlıyoruz. Bakın 3 ilmek yan yana. Tur başımız aslında burası ama hiç fark eden bir şey yok. Bakın sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişe aldım. Sonra 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek eksikti turda. Bir ilmek. Şimdi bu ilmeği ilave ettim. Yine tur başım burası. Anladınız mı? Bunu göstermek istedim size. Şimdi devam edelim. Bak. Son 1 2 3 4. Evet, son ajur sıramdayım. Bakın. 3 ilmeği birlikte ördükten sonra 1 2 3 4 ilmek ördüğümde ana ilmeğimi gördüm. Ana ilmeği ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sonra 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bakın 1 2 3 ilmeğim burada. Yönlerini değiştiriyorum ve üçünü birlikte örüyorum. Ardından 1 2 3 4 ilmek ördüğümde ana ilmek burada, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1 2 3 4 ilmeği ör. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü
değiştirerek 2 ilmeği birlikte ör. Eğer bu 2 ilmek burada olmasaydı da biri burada olsaydı arkadaşlar, şu altta yaptığım şeyi yapacaktım. Hiç değişen bir şey yok. Bu omuzda zaten hiçbir önemi yok. Önemli olan şurası, bizim tur başlangıcımız ya, burası önemli. Yani sıramızı şaşırmamamız için burası önemli. Şimdi turu tamamlayalım. Zaten bildiğiniz şey, yine yaprak kurulumunu yapalım. Bitirelim. Ondan sonra bir tur boyunca düz örgülerle örelim. Son olarak yeni yaprak kurulumu şuradan başlayacağız ya. Onu göstereceğim. Ondan sonra hep aynı şeylerin tekrarını yaparak kol boyumuz istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar kolumuzu öreceğiz. Sonra kol lastiğiyle bitireceğiz. Şimdi kurulumu bitirelim. Bir tur düz örgülerle örgümüzü örelim. Sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar, burada 2 ilmeği birlikte değil 3 ilmeği birlikte örecektik. Şimdi kendim örmeye kalkınca fark ettim. En son ne yaptık? Geldik sıra sonunda 2 ilmek ördük ya. Halbuki burada 3 ilmek öreceğiz ya. O yüzden şöyle yapıyoruz. Şimdi bu son 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bakın. Misinamın fazlasını buradan önce bir çıkaralım. Bu ilmekleri boşa alalım. Bakın. Şimdi 2 ilmeğin şöyle ilmeklerimiz normalde böyle duruyordu. Şimdi şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bu 3. ilmeği de ilave ederek üçünü birlikte ördüm. Dikkat etmemişim, şaşırdım. Ardından neyse tamamlayalım bir sırayı. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2, 3, 4 ilmek ör. Yani şu misinanın olduğu yerde şu 2 ilmeği ördüm ya arkadaşlar. Aslında 3 örmem lazım da onun düzeltmesini yaptım. Aklınız karışmasın. Şimdi aynı şeyi yapıyorum. Yönlerini değiştirdim. 3 ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4. Evet, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, 1, 2, 3, 4 ilmek ör. Bakın yine 3 ilmeği birden kesiyoruz. Biraz videoyu kısa tutmak istedim ama nasip olmadı. Yanlış gösterdim. O yüzden beraber tamamlayalım, sorun değil. Evet, 3 ilmeği birlikte ördükten sonra yine 4 ilmeğimi ördüm. Bakın bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümüzde şimdi bir bakalım arkadaşlar, burası neresiydi? Evet, burası bakın tur başlangıcının olduğu yer, 3 ilmeği birlikte örerek başladığımız yer. Artık turu tamamlamış oluyoruz. Şimdi şu son ilmeği de şöyle yapalım. İyi olmuş. Burayı da nasıl başladığımı görün arkadaşlar. Bakın şu tur sonundaki ilmeğimi ördüm. Şimdi işaretleyicimi tur başlangıcına taktım ve geçiş yaptım. Şimdi bir tur boyunca var olan ilmeklerimizi sadece düz örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Yeni kurulumla devam edelim. Evet, bir tur boyunca var olan ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak ördüm. Şimdi yeni kurulum yapacağız. Bakın. Artık yeni ana ilmeğim bu arkadaşlar. Bakın, yeni ana ilmeğim bu. Sonra yeni ana ilmeğim bu. Hemen burada ve burada ve burada. Hemen başlayalım. Şu kol altı benim için çok önemliydi. Diğerlerini zaten tahmin etmişsinizdir. Şimdi başlayalım.
Bak. Şimdi tur başlangıcım şu işaretleyiciden sonra. Doğru mu? O yüzden şöyle yapıyorum. Önce bu turumu tamamladım. Bakın. Turu tamamladım. Sonra bu benim ana ilmeğim ya. Ne yapıyorduk? Öncesinde ve sonrasında dolama yapıp artış yapıyorduk. Bakın. Ana ilmeğin hemen yanına tur başlangıcı için işaretleyicimi koydum. Sonra bir doladım. Ardından sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte ördüm. Bakın. Ana ilmek burada. Hemen tur sonundaki ilmek. Sonra dolama yaparak tur başına başlıyorum. Modeli kurarak, yaprağı kurarak. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüğümde bakın popcorn ilmeği. Hemen çalışıp geleyim. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın ana ilmeğim burada. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Ana ilmeği ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek ördüm. Şimdi arkadaşlar şu tur sonuna gelelim. Burayı beraber tamamlayalım. Bunlar zaten hep aynı şeylerin tekrarı, bildiğiniz şeyler. Yaprakları kuralım. Popcornları çalışalım. Şu popcorn'a kadar ben çalışayım arkadaşlar. Sonra burayı birlikte tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tur sonuna yaklaştım. Bakın en son popcorn'umu çalıştım. Şurada ne yapmıştık? Ana ilmeğimizi ördükten sonra turumuz başlamıştı ve bir dolama yaparak örmeye başlamıştık. Şimdi burada da bir dolama yaparak ve şuradaki iki ilmeğin yaprak kesimi olarak çalışıp bitireceğiz. Evet. Popcorn'dan sonra bakın 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Hemen şişimin fazlasını şöyle alayım. Bir dolama yaparak turu tamamlıyoruz. Bakın. Bir dolama yaptım. Ana ilmeği ördüm ve turumu tamamlamış oldum. Ardından bir tur boyunca var olan ilmeklerimin tamamını öreceğim. Sonra ikinci turda yeniden yaprak kurulumu yapacağım. Sanırım anlaşılır olmuştur. Artık anlatmayacağım. Bu şekilde arkadaşlar yaprağımızı örmeye devam edeceğiz. Kol boyumuz istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken 3 şey var. 1. Tur başlangıcınızın yerini unutmuyoruz. 2. Turu tamamlarken artık çok hakimiz. Şu yaprağı örüyoruz. Buraya denk geldiğinde bakın. Ana ilmek burada. Dolayısıyla tur biterken ve tur başlangıcında örneği takip etmemiz lazım. Bu 2. Üçüncüsü de arkadaşlar şöyle misinamızı böyle uzattığımızda bakın. Görüyor musunuz? Buradaki ipi bol bırakmayın arkadaşlar. Sıkı tutmaya gayret edin. Bu üçünü yaptığınız takdirde çok keyifli bir şekilde kolunuzu öreceksiniz. Bakın ne kadar güzel oldu. Hatta ikinci kolda, ilk ördüğüm kolda göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Biz şu an neyi örüyoruz? Hemen söyleyeyim. Bakın biz şu an şunu tamamladık ve yenisine başladık. Bakın kol altındaki yer ve kol altındaki yer arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Şu an şuradayız. Bir, iki tane daha kol altında. Bakın. 1, 2.
yaprak çalışması yaptığımızda artık kol boyumuz yeterli uzunluğa ulaşıyor. Hemen onu da söyleyeyim. Ölçü vermedim. Bakın kol altından itibaren ölçtüğümde şöyle 24 santim uzunluğunda. Eğer şurada robadan ölçersem de bakın 37, hatta 37,5, evet 37,5 santim uzunluğunda bir kolumuz oluyor. Yani gayet güzel, böyle güzel bir kol oluyor. Şimdi bu yaprakları çalışalım arkadaşlar. Ondan sonra ilmek sayımızı azaltacağız. Ve tıpkı etek ucunda yaptığımız tekli lastik çalışmasını uygulayacağız. Esnek bir kesimle beraber de kesim yaparak artık kolumuzu bitirmiş olacağız. Kolumuz bittikten sonra ilik, düğme ve yaka lastiğimizi örerek artık hırkamız bitmiş olacak. Evet, şimdi kolumuzu örelim. Lastik kısmında birlikte devam edelim. Arkadaşlar bütün olarak bakın kolumu ördüm. Şöyle kol altından saydığımızda bakın 1, 2, 3. yaprağı tamamlamış oldum. Popcorn sırasındayım. Şimdi ölçü de vereyim. Kol altından sonra kaç santim ördüm? Şurası tam kol altında ilmek aldığımız yer, bakın. Buradan tuttuğumda tam 19,5 santim uzunluğunda bir kol ördük. Bu benim için yeterli bir kol uzunluğu oldu. En son 3 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. ajur çalışmamı tamamladım. Sonra bir tur var olan ilmeklerin tamamını ördüm. Şimdi tur başındayım arkadaşlar. Yeni tura başlayacağız. Bu turda artık yaprak kurulumu yapmayacağız. Kolumuz yeterli uzunluğa ulaştı. Sadece popcornumuzu çalışarak bu turu tamamlayacağız. Bakın ilk ilmekten itibaren başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüğümde 7. ilmeğim popcorn ilmeğim. Popcorn'u göstermiyorum. Çalışıp geliyorum arkadaşlar. Evet, popcorn'umu çalıştım ve ilmeğimi şişime aldım. Şimdi yine devam ediyoruz. Sadece popcorn'ları çalışacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüğümde ikinci popcorn. Yine 11 ilmek ördüğümde üçüncü popcorn. 11 ilmek ördüğümde dördüncü, 11 ilmek ördüğümde 5. popcorn. Ardından 2, 4, 5 düz ilmekle turumuzu tamamlayalım. Ardından birlikte devam edelim. Evet, bütün popcornlarımı çalıştıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm ve turum bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bizim şişimizde 60 tane ilmeğimiz var. Biz bu 60 ilmeği kol lastiği örebileceğimiz genişlikte bir ilmek sayısına düşürmemiz lazım. Ben ilk kolu 42 ilmekle ördüm. Şimdi ikinci kolu da aynı şekilde öreceğiz. Bir örüp bir kestim diye hatırlıyorum. Aynen öyle yapacağım. Şimdi ilk turun ilk ilmeğini şöyle sıkıca örüyoruz arkadaşlar. Ya şişinizi yarım milimetre küçültün ya da sıkı örgülerle örün. Şimdi bir ilmek ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Sonra bir ör, iki ilmeği birlikte ör. Bir ör, ardından iki ilmeği birlikte ör. Bir ör, sonra iki ilmeği birlikte ör. Kontrol edeceğim ilmek sayım. Eğer bu şekilde fazla geliyorsa
peş peşe 2 kez keseceğim ya da az geliyorsa bu sefer de işte 1 ör 1 kes yerine 2 ör 1 kese devam edeceğim. Ayarlayacağım. 2 4 6 8 ilmek oldu. 9 birlikte ördüm. 10 11 birlikte ördüm. 12 ör 13 birlikte ör. 14 1 ör 15 birlikte ör. 16 16 16 32 eder. Ayarlayacağız herhalde. Evet, 1 ör 2 ilmeği birlikte ör, 1 ör 2 ilmeği birlikte ör. Şimdi bir ilmek ördüğümde şöyle yapalım. En son bir örmüştük herhalde. Şimdi 2 ilmeği birlikte öreceğim. Tur başlarında ipim bol kalmasın diye böyle sıkmışım ya. O yüzden bakın ilmeklerin arasına girmekte zorlanıyorum. Ama eğer sıkmasaydım arkadaşlar buralar bol ve çirkin bir örgü olacaktı. Evet. Şimdi 2 ilmeği birlikte ördükten sonra tekrar bir ör. 2 ilmeği birlikte ör, 1 ör, 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 2 ilmeği birlikte ör. Şöyle bir sayalım bakalım kaç ilmeğimiz kalmış. Öyle tamamlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 burada var. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42 2 kez daha keseceğiz 42'ye ulaşmamız için. O zaman ne yapacağız? 1 2 3 ördüm, sonra 2 ilmeği birlikte ördüm, ardından 1 2 3 ördüm, ardından 2 ilmeği birlikte ördüm, sonra son 2 ilmeği ördüğümde 42 kalmış olması lazım. Hemen kontrol edelim tekrar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42. Evet, 42'ye indirdik. Şimdi arkadaşlar tur başımız burası ve lastik çalışacağız. Tıpkı etekte yaptığımız lastik çalışmasını burada da uygulayacağız. Evet, başlayalım arkadaşlar. Tur başlangıcında bakın ilk ilmeğimi düz örgüyle şöyle sıkı olacak şekilde ördüm. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde turu tamamlayalım. Bakalım denk geliyor mu? Son ilmeğimizin ters olması lazım. Evet, tur sonuna geldim. Son ilmeğim tersle bitti. Bakın başlangıç ilmeğimiz düzdü. Son ilmeğimiz ters olarak bitti. Yani kurulum doğru. Şimdi arkadaşlar bu birinci tur. Kaç tur öreceğiz? Daha uzatmaya gerek yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 tur boyunca ördüm. 9. turda da örerek kesme tekniğiyle kestim ve bitirdim. Şimdi birinci turu tamamladık.
7 tur daha örelim. 8'e tamamlayalım. 9. turla keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam 8 tur boyunca bakın 2, 4, 6, 8 tur boyunca lastik örgümü ördüm. Sonra tur başından itibaren düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm ve kestim. Tıpkı şu etek ucumuzda yapmış olduğumuz gibi. Bakın beraber tamamlayalım ve bitirelim. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Düzleri düz olarak, tersleri ters olarak ördüm ve esnek bir kesim yaptım ki böyle bebeğimizin kolu rahatça hırkamızdan geçebilsin. Evet, son ilmeğim ters ilmek, ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Bakın şimdi burayı nasıl kapatıyorum onu da size göstereyim. Şu ipimi biraz uzun bırakarak kestim. İlmeğimi içinden şişir çıkardım. Şimdi tığla bakın bu ilmeği kapatacağız. Geliyorum, bakın tur başında ilk kesmiş olduğum ilmek var burada. Hemen burada bakın. Buna böyle giriyorum. Sonra şu son ilmeğimi tığıma alıp buradan geçiriyorum. Bir birleştirme yaptım. Şimdi geliyorum. Son ilmeğim burada. Aynı çalışmayı son ilmeğimin içinden de yapıyorum. Yine tığımla beraber bakın ilmeğin içinden geçtim. İpi kendime aldım. Bakın nasıl düzgünce birleşti. Gördünüz mü? Şimdi örgümün iç tarafında böyle bir zincirle beraber sabitledim. Bakın. Sonra yine ilmeğimin, düz ilmeğimin kenarından yine tığımın yardımıyla şöyle birkaç kez ipimi yürütüyorum. Bakın gördünüz mü? Fazla ipimi keserek bitirdim. Kol ölçüsü vermiş miydim hatırlamıyorum ama tekrar verelim. Bakın arkadaşlar, 3 santim uzunluğunda bir lastik çalışması yaptık. 22 santimde, hatta 22,5 santimde kol altından bileğe kadar olan uzunluğu. Evet, şimdi hırkamızın yaka kısmı kaldı arkadaşlar. Yaka kısmını ilmek alarak yapacağız. Şöyle sağ tarafımızdan bakın, buradan ilmek almaya başlayacağız. Yakayı dolaşacağız. Sol bedenimizin etek ucuna kadar ilmeklerimizi alacağız ve tekli lastik çalışmamızı burada da uygulayacağız. Ben elbise modelimi daha yeni yayınladım arkadaşlar. Bu kolu size anlatırken model yayınlandı ve bir sürü problem oldu. Birçok arkadaşım biliyordur. Ben bunların böyle olacağını bilseydim, bu modelin orijinali de arkadaşlar yaka lastiğiyle başlanan bir çalışmaydı. Ben bu kadar sorundan sonra aynen o şekilde size anlatırdım. Birebir aynısı olsun istemediğim için sadece kol çalışmasını hırkada uygulamayı düşünmüştüm. O yüzden orijinalini anlatmamıştım. Ama bilseydim tabii ki böyle şeyler olacak, direkt orijinalini yine anlatırdım ki bundan sonra hep öyle yapacağım. Patenti olan, belgesi olan gönderir. Onun haricinde bütün modelleri anlatacağım arkadaşlar. Artık tak etti. Yabancılardan değil de bizim içimizdeki hainlerden tak etti. Arsız yüzsüz takımdan tak etti yani. Bundan sonra hiç hatır etmeyeceğim. Orijinali gibi baştan sona anlatacağım. Hiç kendimden bir şey katmayacağım yani. Öyle belirgin modellere katmayacağım. Dolayısıyla şimdi bunu orijinali gibi değil de
kenar kısımlarından ilmek alarak lastikli olarak şu an size anlatıyorum. Fakat bir video ile beraber çok basit bir çalışma. Lastik kısmından, boyun kısmından nasıl başlanıp örüldüğünü de size başka bir video ile göstereceğim. Neyse, şimdi başlayalım arkadaşlar. İlmek alarak lastik kısmını örerken isterseniz şiş numaranızı yarım numara küçültebilirsiniz. Tıpkı kol lastiğinde ve etek lastiğinde söylediğim şeyin aynısını ilik düğme kısmı için de söylüyorum. Ama daha küçük şişiniz yok. Yine biraz elinizi sıkı tutarak özellikle örmenizi size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu başlangıç ipleriniz eğer benimki gibi duruyorsa, bitiş ipiniz, aynı yaptığım gibi önce yedirin. Sonra ilmek almaya başlayın. Evet, başlayalım. Hadi bakalım. Evet, sağ ön bedenin etek kısmından başlıyoruz. Ne yapmıştık hatırlayın. 2 düzle başlayıp yine 2 düzle bitirmiştik. Bunu yapmamızdaki amaç ilmek çıkardığımızda buradaki ikinci düz örgümüz bozulmasın diyeydi. Bakın, ikinci düz örgüm burada. Hemen onun şuradan başlayacağım. Bakın, şu ilk ilmeğe, başlangıç ilmeğine batarak ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Eğer ilmek çıkartmakta zorlanıyorsanız tığ yardımıyla da aynı şeyi yapabilirsiniz. Tığla çıkarıp şişinizi alırsınız arkadaşlar. Birinci ilmeği tam uçtan çıkardım. Ardından geldim. Bakın, hemen yanındaki ilmeğe battım. Oradan ilmek çıkarttım. Devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğe battım. Sonra sıradakine. Tekrar sıradaki ilmeğe, sıradaki ilmeğe. Hep ilmek araları belli zaten arkadaşlar. Lastik kısmını komple böyle örüyoruz. Her ilmeğe batarak ördüm. Burada lastik sayısı kadar yaptım. Niye? Çünkü burası uç kısmı ya. O yüzden burada ilmekler birbirini çekip toplamasın diye. Şu lastik kısmımızla aynı genişlikte olabilsin diye bunu yaptım. Ama bundan sonra öyle yapmayacağız. Çünkü hep aynı şekilde bütün ilmeklerin böyle aralarına batarsak arkadaşlar, o zaman böyle pot bir lastik çalışması olur. O yüzden onu dengeli bir şekilde yapmamız lazım. Ne toplaması lazım ne de pot olması lazım. Örgüyle aynı hizada olması lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın, sıradaki ilk örgümün, ilmeğimin içerisine batıp bir ilmek aldım. Sonra sıradakine battım. Bir ilmek aldım. Yani 2 ilmeği ard arda aldıktan sonra bakın, bir ilmek atlıyorum ve ikinci ilmeğe batıyorum. Sonra yine sıradaki ilmeğe böyle ve sonra sıradaki ilmeğe. Yani 3 ilmek peş peşe ilmek aldıktan sonra sıradaki ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine girdim. Sonra 2 tane daha ard arda. Bakın. 2 3 tane peş peşe ördükten sonra sıradakini atlıyorum. Bir sonrakine. 1 2 3 tane peş peşe, sonra bir ilmek atlıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Bakın, hep aynı ilmeği takip ediyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar düzgün oluyor. Devam edelim. 3 ilmekten sonra yine bir ilmek atlıyorum ve 1, sonra sıradakine 2, sonra sıradakine 3 ilmek çıkardıktan sonra tekrar bir ilmek atlayıp ikinci ilmekten ilmek çıkartıyorum. Yine 1, sonra sıradaki 2 ve sonra sıradaki 3, ardından bir ilmek atlıyorum.
Şu ön bedenin bitimine kadar bu şekilde gelin arkadaşlar. Bakın burada da hep ilmekleri örerek aldık ya. İlk ilmeklerimizi de ördük. Aynı çalışmayı hiç fark etmeden burada da yapalım. Şu tepe noktasında, yani yaka kısmında, başlangıç kısmında yine ilmekleri birlikte almaya devam edelim. Evet arkadaşlar, hep aynı şekilde ilmeklerimi çıkardım. Şurada 3 ilmek ard ardadan sonra son bir ilmeğim kaldı. Bakın tam yaka başlangıcının orada. Onu da böyle çıkardıktan sonra şimdi size sayı vereyim. Benden birkaç ilmek eksik ya da fazla ilmek çıkardıysanız hiç dert etmeyin. Ama çok fazla ilmek farkı varsa demek ki bir problem var. Tekrar kontrol edin. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ilmek. Siz de 65 çıkarmış olabilirsiniz. 70 çıkarmış olabilirsiniz. Sorun yok. Şimdi geliyoruz. Yaka kısmımızda ilmek almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın geliyorum sıradaki, şöyle bak, başlangıç ilmeğimin olduğu yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yanındakine aynı. Bu aslında yaka kısmında şöyle yapıyoruz. Her ilmeğe batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurası tam omuz ortası. Burada bir atlama yapabiliriz. Bakın geldim. Şu yaprağın kenarından bir ilmek aldım. Geldim. Bakın diğer tarafından bir ilmek aldım. Sonra şunu atladım. Tam orası orta yerimiz ya, oradan atlayabiliriz. Orada çok ilmek olmasına gerek yok. Potluk yapmasın. Sonra devam ediyorum. Bakın sırayla omuzdaki ilmeklerin tamamını batıyorum. Şimdi arka ense kısmına geldik. Bakın burada da yine aynı. İlmeğimin içerisine batıp ilmek çıkartıyorum. Burada sayı vermeme gerek yok. Zaten kol sayılarımız aynı. Ense kısmımızda ilmek yerlerimiz belli. Dolayısıyla birini fazla, birini eksik yapma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey şu yaka başlangıcından eteğe kadar kaç ilmek aldıysanız aynı sayıda ilmek çıkartın. Olur mu? Şimdi ilmeklerimin tamamını ben de çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ilmeklerimin bakın tamamını aldım. Tam 181 ilmek saydım. Yanlış saymadıysam. Siz de aşağı yukarı aynı sayılarda ilmek çıkarmış olmuş olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Örgümüzün ters tarafından lastik örgümüze başlıyoruz. Tıpkı şu etek kısmında nasıl iki düzle başladıysak arkadaşlar, burada da düz tarafımızda ilk iki ilmeğimizin düz olması lazım. Şimdi arka kısımdan örmeye başladığımız için ters örgüyle 1 2 ilk iki ilmeğimi ördüm. Bunlar ön tarafta düz oluyor. Ardından bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde var olan ilmeklerimin tamamını öreceğim sıra sonuna kadar. Sıra sonunda da yine son iki ilmeğimin ters olması lazım. Arkada ters, önde düz.
Yani bu sırada tersle bitirmem lazım. Eğer sayılarda problem çıkmazsa bitecek, ama sayılarda problem çıkarsa 2 ters olarak bitirebilmek için ayarlama yapacağız. Bu ilmek artışı ya da ilmek kesimi olabilir arkadaşlar. Bakacağız, duruma göre hangisi uygunsa onu yapacağız. Evet, şimdi sıra sonuna yaklaşana kadar ben bir örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın benim sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğinin ters olması lazım. Fakat şurada görmüş olduğunuz ilmeğim düz. Yani bunu ters ördükten sonra 2 ilmeğim daha kaldı. Benim bir kesim yapmam lazım. Fakat bu kesimi hemen burada yaparsam arkadaşlar, tam burası uç kısım, burada toplama olabilir. O yüzden bakın, birkaç ilmek geriye geliyorum. Bakın, birkaç ilmek geriye geliyorum ve kesimi bu birkaç ilmek geriden yapıyorum. Bakın, son ilmeğim düzmüş. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak ördükten sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın, sıra sonunda 2 ilmeğimi ters örgü örerek sıramı tamamlıyorum. Kurulumu tamamlamış oldum. Bundan sonra arkadaşlar yine lastik örgüye devam edeceğiz. Ve ilik çalışması yapacağız. Şimdi kız bebeklere ördüğümüz için ilik çalışmasını sağ taraftan yapacağız, ama bir sıra daha böyle gidelim düzden, sonra tersten geri gelelim. Sonraki düz sıramızda ilik çalışmamızı açalım. İliği de nasıl açacağım hemen söyleyeyim. Şimdi ben size bir model anlatıyorum, ama yarın başka bir model örerken, yardımsız örerken nasıl yol almanız gerektiğini de anlatıyorum. Bakın, burası yaka kesimine başladığım yer. Yani burası V yakaya. Hemen kesime başlamadan önce ya da tam kesime başladığımız yerde ilk ilmeğimiz açılır. Ardından bu etek kısmında lastik olan yer ne çok dipte ne çok yukarıda olmamak kaydıyla şöyle uygun, bakın şu lastiğin içinde bir yerde şöyle mesela bir ilik açacağım. Bir ilik burada açacağım. Ondan hariç arada kalan ilmekleri eşit bölerek, eşit sayıya bölerek 1, 2, 3 ilik ya da 1, 2, 3, 4 ilik olarak mesafeyi kontrol ederek açmamız lazım. Şimdi düzü örelim, tersten geri gelelim, beraber açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar geriye döndüm ve lastik örgümü örerek sıramı tamamlıyorum. Bir düz ilmekten sonra son 2 ilmeğim lastik örgü. Evet, lastik örgümü ördüm. Bakın ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Alt kısmımız da öyle. Bakın, burada hiç toplama olmadı. Tıpkı örgüyle aynı hizada bir çalışma yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, ilk ilik çalışmamızla beraber başlayalım. Sonra ilmekleri birlikte ayarlayalım. Şimdi örgümüzün düz tarafında ilk 2 ilmeğim düz, sonra bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz ilmek ördüm. Şişime ipimi doluyorum. Bakın, 2, 4, 6 ilmek ördükten sonra burası gayet iyi. Tam lastiğin başlangıç yeri. Uygun bir ilik yeri. Şişime ipimi doladım. Bakın, ters ilmek ve düz ilmek. Şu düz ilmeğin oradan batarak 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bakın, hiç lastik örgümüz bozulmayacak. Bu ters ilmeğin arasında iliğimiz kalacak. Şimdi sonrasında saymamız lazım arkadaşlar.
Evet, şöyle yapalım, hemen sayalım. Şimdi ilk ilik çalışmamızdan sonra 12 ilmek arayla ilik çalışacağımızı düşünelim. Bakalım ne oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gayet iyi bir uzunluk. Sıradaki 2 ilmeği kestikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği kesersek arkadaşlar bakın tam bu görmüş olduğunuz yaka kesiminin olduğu yerin hemen altına denk geliyor. Bu şekilde keselim. Şimdi ilk iliğimizi açtık. Birlikte ördüğümüz ilmeği saymıyoruz. Sonrasında ters örgüyle bakın 1, sonra düz 2, ters 3, düz 4, ters 5, düz 6, ters 7, düz 8, ters 9, düz 10, ters 11, düz 12. 12 ilmek ördüm. Şişime ipimi doladım. Bakın bir ters ve bir düz ilmeğim var. Ters ilmeğin olduğu yer ilik yerimiz olacak. Düz ilmeğin olduğu yerden her iki ilmeğe soldan sağa doğru battım ve ikisini birlikte ördüm. İkinci iliğimi açtım. Tekrar tersle başlıyorum. 1, sonra düz 2, ters 3, düz 4, ters 5, düz 6, ters 7, düz 8, ters 9, düz 10, ters 11, düz 12. Bakın bir ters bir düz ilmeğim var. Şişime ipimi doluyorum. Düz ilmekten böyle soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bakın kesim yaptığımız yer burası. İkinci ilmek artık bizim ilk kesim ilmeğimiz. Gayet güzel ayarlamış olduk. Şimdi bir ters bir düz lastik örgülerle beraber sıramızı tamamlayalım. Tekrar geriye dönelim arkadaşlar. Sonra çok fazla sıra örmeyi düşünmüyorum. Şöyle birkaç sıra ördükten sonra artık keseceğim. Şöyle yapalım. Bu sırayı örelim. Ters sırayı tekrar örelim. Sonra düz sırayı örelim. Belki tersten kesebilirim. Ona göre karar vereyim. Böyle istediğim uzunluğa gelsin arkadaşlar. Hep göz kararı ben bu tür şeylere karar veriyorum ya. Ben burası uygundur dediğim yerde kesmeye başlayayım ve size göstereyim. Evet arkadaşlar, arka sıradan kesim yapmadım. Ön sıradan yapacağım. Gayet güzel oldu kalınlığımız. Şimdi santim olarak da söyleyeceğim. Şu arka sıranın son ilmeklerini de öreyim. Kaç sıra ördüm, kaç santim oldu? Hemen bakalım. Bakın gayet güzel oldu. Şu ilik açtığımız sıradan sonra bakın 1, 2, 3 sıra örmüş oldum. Toplam lastik uzunluğumda arkadaşlar şöyle tuttuğumda 2 santim. Şimdi kesim yapınca bir miktar daha ve birkaç milim daha büyüyecek. Artık kesebiliriz. Yine kolda ve etekte yaptığımız çalışmayı yapacağız. Bakın ilk ilmeği şişime aldım. Boş olarak. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm ve sonra kestim. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm ve kestim. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak keseceğiz. Arkadaşlar çok sıkı ya da çok bol kesim yapmayın. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Dikkat edin. Şöyle kesim yaptıktan sonra bir bakın. Toplama var mı? Ya da potluk var mı? Toplama ya da potluk olmayacak arkadaşlar. Böyle düzgün bir kesim yaparak bütün ilmeklerimizi keserek bitireceğiz ve artık hırkamız bitmiş olacak. Örelim.
keselim, bitirelim arkadaşlar. Düğmelerimi de dikeyim. Şöyle son halimle artık nasıl bir güzellik ördüğümüzü görmüş olalım. Evet arkadaşlar, lastik çalışmamı bitirdim. Örerek kesme tekniğiyle tıpkı etek ucunda ve kol kısmında yapmış olduğum çalışmanın aynısını ilik düğme kısmı, yaka kısmında da uyguladım. Ve görmüş olduğunuz gibi tam istediğim gibi, sanki örgüyle bütünmüş gibi bir kenar lastik çalışması çalışmış oldum. 3 tane ilik çalışması yapmıştık. Böyle yaprakları olan elmalı düğmelerim vardı. Ben yakıştığını düşünüyorum. Onları diktim ve bu güzelliği tamamlamış oldum arkadaşlar. Ben çok beğendim. Kalıbım yine çok güzel oldu. Her zamanki kalıbımla yine kendi sayılarımla modeli örmüş oldum arkadaşlar. Büyüklüğe gelince rahat 2-3 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Ama ben yine de size ölçülerini vereyim. Şimdi şu omuz hizasından etek ucuna kadar uzunluğum tam 34 santim arkadaşlar. Kol altından kol altına genişliğim 33 santimetre. Kol kısmımın kol altından lastiğe kadar olan uzunluğu şöyle tuttuğumda tam 23 santim. Yine omuzdan itibaren şöyle kolumuzu ölçersek şuradan bakın, yaka kısmımızın başlangıcından 38 santim uzunluğunda bir kol çalışmamız oldu. Şu yaka oyuntumuz çok güzel oldu. Onu da şöyle ölçtüğümde lastikten lastiğe 12 santim genişliğim var arkadaşlar. Boyu arka lastikten ölçtüğümde 35 santim uzunluğum yine var. Yani dediğim gibi 2-3 yaşın rahat kullanabileceği, belki 4 yaşın, yani bebeklerin gelişimleri farklı oluyor. Bazı bebekler böyle tombiş oluyor, boyları kısa oluyor. Bazı bebekler zayıf, uzun boylu oluyor. Tabii bu bebeğin gelişimine göre biraz değişiklik gösterebiliyor. Ama çok rahat 2-3 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma olmuş oldu arkadaşlar. Evet, şayet beğendiyseniz modelimi, beğenilerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, sizin yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Tecrübelerinizi benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Daha büyük ya da daha küçük ya da farklı iplerle şayet örmüşseniz, özellikle hangi iple, kaç yaşa, kaç ilmekle ördüğünüzü yazarsanız, sizin gibi farklı sayılarda ve farklı ip markaları kullanarak örecek olan arkadaşlara da yardımcı olmuş olursunuz. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle. Her birinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşça kalın.